Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün dolar TL ile ilgili beklentilerimi paylaşmak istiyorum size. Öncelikle şu ana kadar kanalıma abone olduğunuz için teşekkür ederim. Bundan sonraki yayınlara daha hızlı bir şekilde ulaşmak için hem kanalıma abone olabilir hem de sağ alt köşede bulunan zili işaretleyebilirsiniz. Aynı zamanda yurt dışından takip eden yatırımcıların da yorum bölümüne sorularını yazarsanız sevinirim arkadaşlar. Dolar TL ile ilgili beklentiler her geçen gün değişmeye başlıyor. Son dönemde zaten aşağıda işte 5.96, yukarıda 6.15 dar bantı arasında hareket ediyordu. Geçtiğimiz hafta hepimizin takip ettiği gibi resmi gazetede bir anda bundan sonraki dönemde döviz alış işlemlerine kambiyo vergisi getirildiği haberiyle uyanmıştık ve bundan sonraki alım işlemlerine binde bir oranında vergi ödüyoruz. Diğer taraftan dün akşam saatlerinde Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu BDDK tarafından yapılan açıklamada da 100 bin dolar üzerinde eğer siz banka üzerinden döviz alış işlemi gerçekleştirirseniz hesabınızdan TL düşülecek ama ertesi gün ancak siz dolarınızı ya da euronuzu alabileceksiniz. Böyle bir düzenlemeye gidildi. Tabii akşam saatlerinde gelmesi sebebiyle biraz daha netlik yoktu piyasada ve soru işaretleri vardı. Bugün ekstra bir açıklama geldi Bankacılık ve Düzenleme ve Denetleme Kurulu'ndan. Orada da sadece gerçek kişileri ilgilendirdiği, işte tüzel kişiler dediğimiz kurumları ilgilendirmediği ile ilgili bir açıklama getirilmiş. Aynı zamanda sadece hani döviz alıp bekleyen, yani yatırım amaçlı elinde tutan yatırımcının yanında bir de günlük al-sat şeklinde piyasaya müdahale ettiği düşünülen yatırımcıların artmaya başlaması sebebiyle bu düzenleme getirildiğinden bahsediliyor ama yani günün sonunda tabii şöyle de bir şey var, işte 100 bin dolar değil de 95 bin dolar alırım, 90 bin dolar alırım, işte parça parça alırım şeklinde de hemen yatırımcıların aklına gelen fırsatlardan biri bu oluyor. Ama diğer taraftan tabii sadece bankacılık sektöründe değil, Türkiye'nin önde gelen belki de bir numaralı döviz piyasası olan kapalı çarşıda yoğun bir şekilde döviz işlemleri artarak devam ediyor. Kapalı çarşıda zaten siz hani aradaki güven ilişkisini oluşturduktan sonra bir telefonla bile, yani siz diyorsunuz ki işte 6.05'ten 100 bin dolar aldım, o da tamam diyor karşı tarafınızdaki ve akşam kar zarar netleştirmesini yapabiliyorsunuz. Yani ayaklı borsa dediğimiz sistem zaten yıllardan beri işleyen bir sistem var. Diğer taraftan döviz bürosundan yine aynı şekilde herhangi bir ertesi gün teslimatlı değil de anında gidip dolarınızı ya da euronuzu alabiliyorsunuz. Bu noktalarda biraz daha sistemin açık olduğunu görüyoruz ama zaten hafta sonu Bankacılık Düzenleme Denetleme Kurulu'ndan yapılan tavsiyelerde işte bankalar aracılığıyla bu piyasadaki döviz talebinin biraz daha durdurulmasına yönelik kampanyaların, hatta işte şubelere prim verilmesi şeklinde dövizden TL'ye yatırımcıların yönlendirilmesi şeklinde bazı tavsiyelerde bulunulmuştu. Bu biraz da yatırım tavsiyesine giriyor çünkü eğer siz şu anda mevcut pozisyonu dövizde olan bir yatırımcıyı oradan çıkartıp TL'deki işte faize ya da fonlara sokmak isterseniz bir süre sonra 6'dan çıkan yatırımcı işte dolar TL 6.20'lere 6.50'lere geldiğinde oradaki personeli hem kurumuna hem de işte ilgili yerlere şikayet etme durumuna gidecektir. Belki işte dolardaki yükselişin o aradaki farkı garanti edecek bir kampanya yapılabilir ama hani bunun için de oldukça fazla yoğun mesai harcanması gerektiğini düşünüyorum ben. Diğer taraftan bankacılık BDDK hani böyle bir karar aldı. Şimdi borsa tarafına bakmamız gerekiyor. Borsa tarafında zaten son dönemde işlem hacmi oldukça düşmeye başladı ama yatırımcıların döviz işlemi yapabildiği iki tane piyasa var. Biri VIOP piyasası, bir de FX piyasası. FX piyasasında belki bundan sonraki dönemde işte seçime kadar ya da belirli bir dönem içerisinde dolar TL'de ve euro TL'de işlem yapmak isteyen yatırımcılar için kaldıraç oranı işte 1.10'dan 1'e 5'e çekilebilir ya da teminat seviyeleri yükseltilebilir. Aynı zamanda VIOP piyasasında dolar TL'de yoğun bir şekilde işlem yapıyor yatırımcılar. Hani günlük al-satçılar dediğimiz bu iki piyasada işlem yapıyorlar zaten. Onun önüne geçmek amacıyla Borsa İstanbul tarafından bir karar çıkartılır ve teminat oranları artırılır. Bunu 2018 yılında Ağustos ayındaki bu döviz piyasasındaki şoktan sonra zaten yaşamıştık. Yani böyle uygulamalar da gelebilir. Hani bu belirli bir dönem olur. Mesela BDDK'nın yapmış olduğu açıklamada ne kadar süre bunun devam edeceği belirtilmemiş. Ama Borsa İstanbul hani bunu genelde belirli bir tarihe kadar diye belirtiyor. Sonradan uzatabiliyor ya da o tarihte de bitirebiliyor.
benim beklentim hani borsa kanadından da böyle bir açıklamanın gelecek olması. Ama hani bu biraz da psikolojik olarak, yani yatırımcının doları ya da işte dövizi tercih etmesinin önüne geçilmesi amacıyla yapılıyor, ama eğer İçeride zaten işte yerli yatırımcı henüz daha ekonomiye güvenmiş değil. Bunu bugün gelen tüketici güveninde de görüyoruz. İşte geçtiğimiz ay açıklanan %65.3 yerine bugün %55.3 şeklinde geldi. Eğer yanlış söylemiyorsam, evet, %55.3 geldi. Geçtiğimiz ay da %63.5'ti. Yani ciddi anlamda bir gevşeme var. Aynı zamanda hane halkının beklentilerinin de oldukça fazla düştüğünü, işsizlik beklentilerinin arttığını görüyoruz. Yani yabancı yatırımcıyla Türkiye'ye gelir mi gelmez mi diye uğraşırken bir anda yerli yatırımcının da piyasaya küsmesine, ekonomiye küsmesine sebep olduk diyebiliriz ve eğer yatırımcı işte doların yükselmesini bekliyorsa hani onu herhangi bir şey engellemeyecektir. Geçtiğimiz hafta açıklanan bu kambiyo vergisi, bugün yapılan açıklama biraz da belki de piyasadaki kararsız yatırımcıların yeniden dolara yönlenmesine sebep olabilir. Çünkü şöyle bir beklenti olur. Eğer hani devlet böyle bir müdahalede bulunuyorsa, hani doların gerçekten yükselmesinden korkuyor, gerçekten acaba yükselecek mi diye beklentiye girebilirler. Zaten dolar diğer para birimleri karşısında değer kazanıyor. Bugün dolar endeksi 98'lere kadar ulaştı. ABD tahvillerinde ufak çap toparlanma var. Yani piyasada dolara yeniden yöneliş başladı. Dün BDDK'nın yapmış olduğu açıklamada çok kurda etkisini görmedik, ama bugün Merkez Bankası'ndan 2 tane karar geldi. Birincisi swap piyasası, hepimiz biliyoruz artık bunu. Swap piyasasına TL'ye uygulanan faizi %25.5'ten %24'e çekti. Aynı zamanda son dönemde, son 10 gündür haftalık repo ihalesi açmıyordu. Bunu da %24 faizle açmaya karar verdiğini açıkladı. Bu kararların ardından dolar TL 6.07'ye kadar yükseldi ve şu anda da dengelenmeye çalışıyor. 6 lira psikolojik destek seviyesini birkaç kere denedi, ama tabii daha çok teknik olarak 5.96 ve 5.87'yi takip ediyorum ben. Yukarı yönlü hareketlerde de 6.15'lere, 6.20'lere geldikçe biraz orada satış baskısının olduğunu, işte kar realizasyonlarının olduğunu görüyoruz. Zaten beklenti de daha çok, benim de beklentim seçime kadar 6 lira ve yukarıda da 6.20 bandında hareket etmesi. Belki bazı politikalarla ve hani satışlarla beraber 6 liranın işte aşağısını görüp 5.96'ları falan test edebilir, ama hani bu bölgede kalıcı olarak sağlanması için biraz daha zamana ihtiyacımız var ki dediğim gibi doların diğer para birimleri karşısında değer kazanması dolar TL'nin yeniden işte 6.20 üzerindeki 6.29, 6.40 ve 6.52 hedefine yönelmesine sebep olacak. Diğer taraftan sermaye piyasası açısından ve serbest piyasası açısından piyasalara böyle müdahale ediliyor olması yabancı yatırımcının da yeniden gündemine geliyor. Çünkü bu sefer de belirsizlik hakim oluyor. Yabancı yatırımcı da diyor ki hani bugün gerçek kişiler der, yani yabancı yatırımcıyı ayrı tutar, yarın ilave edebilir ya da bugün 100.000 dolardır, yarın bunu 50.000 dolara ya da daha aşağı seviyelere çekebilir şeklinde beklentiler var. Bunlar biraz daha piyasanın algısını bozmaya devam ediyor. Bu da zaten bizim CDS rakamlarımızın hala işte 490'larda, 480'lerde seyretmesine sebep oluyor. 31 Mart seçimlerinden önce 300 seviyelerindeydi. Burada bir anda yükseldi ve işte geçtiğimiz haftada 520'leri gördü. Geçtiğimiz haftaya göre iyiyiz, ama önceki haftalara göre kötü bir CDS risk primimiz var. Bu da yine yabancı yatırımcının gündeminde. Tahvil fiyatlarında geri çekilme vardı, ama hem yabancı yatırımcının hem de yerli yatırımcının tahvil fiyatlarını yönelemediğini görüyoruz. Yani bu tip müdahaleler devam ettikçe piyasanın algısının bozulmaya başlaması devam edecek. Yani bozulmaya devam edecek ve yeniden yatırımcının dövize yönelmesine sebep olacaktır. Bundan sonra yapılacak olan adımlarda belki de içerideki yerli yatırımcının dövizden çıkması için ya da yeniden döviz talep etmemesi için güven ortamının sağlanması gerekiyor. Bunun için çeşitli adımların atılması gerekiyor diyebiliriz. Bakalım bundan sonra ne olacak, ama teknik olarak bakacak olursak arkadaşlar, yeniden tekrarlayayım burayı. Aşağıda 5.96 ve 5.80'de önemli bir destek noktaları, buraya deyip tekrar yönünü yukarıya çevirmesini bekliyorum ben. Hani 5.50'leri bazen konuşuyorlar, ama 5.50'ler için şu anda çok uzağız. Yukarı yönlü hareketlere daha sıcak bakıyor dolar
TL paritesi. Burada da 6.15, 6.20'lere yaklaştıkça satış baskısı var. Eğer bu satış baskısı yeterli olmazsa da 6.29, 6.40 ve 6.52 seviyeleri bizim için önemli direnç noktaları olacaktır. Göreceğimiz seviyeler olacaktır. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Hepinize bol kazançlar dilerim.